Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Kullandığım ip ve tığ hakkında bilgi vereyim. Koton bir ip kullanıyorum. Dilediğiniz kalınlıkta ve türde ip kullanabilirsiniz. Ben 4 numara tığ kullanarak anlatacağım şimdi size. Burada önemli olan üzerinizde ölçerek gitmeniz. Modeli sırt yani arka kısımdan başlıyoruz. Burada sırtınızda bir ölçüm yapıyorsunuz ama bence ideal olan göğüs çevrenizde ön yüzde bir ölçüm yapmanız. Yelek biraz daha dökümlü ve bol olacağından dolayı da sırtınızda yapıyorsanız ölçümü, sırtınızda yaptığınız zincir ölçümünden sonra yanına ekstra 4 parmak daha zincir eklemeniz. Çünkü tığ işinde örgü zinciri biraz toparlar ve daraltır. O yüzden çektiğiniz zincir ölçüsünün yanına 4 parmak daha zincir ekleyin. 3'ün katları şeklinde zincir çekerseniz model düzgün ilerler. Burada size tavsiye edeceğim şey çektiğiniz başlangıç zincirinin oldukça gevşek olması. Üzerinde rahat çalışabilmeniz için gevşek bir zincir çekmeniz gerekiyor. Ben size modeli küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. 3 tane zinciri çektim. İpi tığın üzerine doluyorum. Her bir zincir bu ilk sıra metodum. Aslında bu bir temel sıra. Şimdi oluşturacağım 2 sıra bizim temel sıramız olacak. Ondan sonraki 4 sıra model boyunca tekrar edeceğimiz metodumuz olacak. Bu ilk 2 sırayı çok önemsemeyin. Burası bir temel sıra oluşturma şekli. İlk temel sıramızı bu şekilde trabzan olarak bitirdikten sonra ikinci temel sıramıza trabzan yapıyorum. 2 tane zincirle yukarı çıkarak, bakın burası önemli. Burada sıra başında şuraya batarak başlarsanız model sağa doğru genişleme gösterir. O yüzden bu boşluk, bu 3 tane zincirin yani ilk trabzan kabul ettiğimiz zincirin boşluğudur. Yapmamız gereken, üzerinde çalışmamız gereken boşluk bu değil, bu değil, bu boşluktur. Bakın ikinci trabzanın boşluğu sol üstündeki boşluğun üzerine batarak yarım trabzan yapıyoruz. Yani tığın üzerine aldığımız ilmeği tek seferde topluyorum. Bakın 1, 2, 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Bunun adı yarım trabzan. İkinci sırayı her bir trabzanın tepe noktasına yarım trabzan yaparak ilerletiyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde bakın burada bırakmıyoruz. Çünkü şu boşluk sondan bir önceki trabzanın boşluğu. İpi doluyup en son bölümün üzerine bu şekilde bir yarım trabzan yaparak, bakın bunun üzerine mutlaka bir yarım trabzan yaparak bitiriyorsunuz. Şimdi temel 2 sıramı oluşturdum. Modele başlıyorum. Modelin birinci sırası. Birinci sıraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle başlıyorum. Döndüm. 2 defa doluyorum. 2 defa doladım. Burada da önemli olan bir şey var ki, bakın bu ilk boşluk bu 6 zincire ait olan boşluktur. Şuradaki ilk boşluk. Sizin üzerinizde çalışacağınız boşluklar bundan sonra bunu hiç düşünmüyorsunuz. 1, 2 boşluk atlıyorsunuz. 3. boşluğun içine, yani o ilk boşluktan hariç 2 boşluk atladınız. 3. boşluğun içine 1, 2 ve 3. 3 seferde yukarı çıktığınız bir trabzan yapıyorsunuz. Bir zincir. 2 defa doladınız. Aynı boşluğun içine buraya. Tekrardan 3 seferde yukarı çıktığınız bir trabzan. Bir zincir. 2 defa doluyorsunuz. 1, 2, 3. boşluğa. Tığ geçirdiniz. 1, 2, 3. Bir zincir, 2 dolama yaptınız ve bu boşluğun içine 1, 2, 3 seferde yukarı çıktığınız bir trabzan. Bir zincir, 2 dolama yaptınız. 1, 2, 3. boşluğun içine 1, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu mantıkla ilerliyorsunuz.
2 boşluk atlıyorsunuz. V şeklinde bir boşluk oluşturuyorsunuz. Sıranın sonuna geldiğinizde bir zinciri çektiniz, 2 dolamayı yaptınız. Son şu trabzanın tepe noktasına 3 seferde yukarı çıktığınız tek bir trabzan yapıyorsunuz. Çünkü kural şudur. Sıraya nasıl başladıysanız o şekilde bitirirsiniz. Yani buraya V değil, tek bir trabzan görüntüsüyle başladığımız için tek bir trabzan görüntüsüyle bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci sıra metodunu anlatıyorum. Şimdi 6 zincirle yukarı çıktık. 2 defa doluyorum. İlk trabzanı V şeklindeki boşluğun tam ortasına ama zincirlerin içinden geçirerek, arada çektiğimiz bir zincir vardı ya, onun içinden geçirerek ilk trabzanımı, o zincirleri de oldukça gevşek atın ki içinde kolay çalışabilirsiniz. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Bakın tam ortasında. Pardon, 2 seferde yukarı çıkıyorum. Tığımın üzerinde 1-2 tane ilmek kalıyor. Toplamıyorum tam olarak. 1-2 dolama yapıyorum. Bu sefer şu 2V şeklindeki boşluğun tam ortasına, orta boşluğun tepesine, buraya 1-2. Tığımın üzerinde şimdi 3 tane ilmek kaldı. Hepsini beraber topluyorum. Üçüncüde bakın üçgen şeklinde bir boşluk oluştu. Bunun tam tersi görüntüsü. Araya 2 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Tekrar aynı şeyi tekrar edeceğim. V şeklindeki boşluğun orta noktasına 1-2 defa yukarıya çıktığım tığın üzerinde 2 ilmek bırakan bir trabzan yapıyorum. Sonra 2 defa doluyorum. Burada 2V şeklindeki boşluğun ara noktasına aynı metotla bir tane trabzan yapıyorum. 1-2 defa yukarı çıkıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Aralara hep 2 zincir bu ikinci sırada. Yine aynı metodu tekrar edeceğim. Zincir. Eğer bu 2 zincirler az gelirse, büzüşme olursa zincir sayısını arttırabilirsiniz. Çok sıkı örüyorsanız. 2 defa doluyorum. Sıranın sonuna geldiğimde ne yapacağım? Bakın şimdi sıra sonundasınız. Tabii ki siz büyük bir parça örüyorsunuz, arka parçayı. Ben şimdi küçük bir model üzerinde gösterdiğim için. Burada bu V şeklindeki bölümün ortasından bir tane çıkardım. Tam toplamadan tığımın üzerinde 2 ilmek var. 2 defa doladım. Ve şuraya hemen bir tane üçgen şeklinde boşluk yapıyorum. Sırayı böyle mi bitiriyorum? Hayır. Sakın böyle bitirmeyin. 2 zincir çekin, 2 defa dolayın ve başlangıcı nasıl başladıysak burayı da öyle bitireceğiz. Şuraya 1, 2, 3 seferde yukarı çıktığımız bir trabzanla bitiriyoruz. Üçüncü sıra metodumu anlatacağım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Üçüncü sırada ne yapıyorum? İpi tığın üzerine alıyorum. Her bir boşluğun, bakın bu bütün büyük boşlukların içine bu şekilde 1-2 tane trabzan yapıyorum. Sonra üçgen şeklindeki bu boşlukların tepe noktasına da bir tane trabzan yapıyorum. Büyük boşlukların içine 2'şer tane. Bu üçüncü sıra metodu. Üçgen şeklindeki boşlukların tepe noktasına da bir tane trabzan. Bu şekilde ileriye doğru gideceğim. Bakın tepe noktalara bir tane. Sıranın sonunda ne yapacağım? Bakın 2 tane trabzanı yaptım. Bu şekilde bırakmıyorsunuz. Çünkü başlangıçta burada bakın 3 tane trabzan var. 3 trabzanla bitireceksiniz. 2 trabzanı yaptınız. Üçüncüyü de mutlaka kenarın düzgün durması için, eksilme olmaması için bir sonraki sırada şu son trabzanın içinde batarak bir trabzan yapıyorsunuz. Burası önemli. Dördüncü sıra metodum, 2 tane zincir çektim. Daha önce anlattığım şey, şurada anlatmıştım, 2. sırada, yani 2. temel sırada. İpi doladınız tek sefer. 3 zincir çektiniz. 2 defa doladınız. 2 defa doladıktan sonra 3. zincir çektiniz. 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 2 defa d
Buradaki başlangıçtaki boşluğa batmıyorsunuz. Bu iki zincirin başlangıç noktası. Hemen yanındaki, yani ikinci trabzanın sol üstünde kalan boşluğun içine ikinci trabzanınızı yapıyorsunuz. Üçünü tek seferde yarım trabzan olacak şekilde çekiyorsunuz. Bütün boşluklara aynı metotla yarım trabzan yaparak dördüncü sırayı da bitiriyorsunuz. Sıranın sonuna dikkat edin. Sonuna geldiğinizde bakın, şuradaki trabzanın tepe noktasına bir yarım trabzan yaptım. Sıra sonundaki bu trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapmayı kesinlikle atlamıyorum. Böylelikle kenar düzgün duracak. 4 sıra metodunu bundan sonra tekrar ederek modeli yukarıya doğru uzatıyorsunuz, kol açma bölümüne gelene kadar. O uzunluğun ne kadar olması gerektiğini söyleyeceğim. Ama şimdi burası bitti, 4 sıra bitti. Tekrar dönüşüm nasıl olacak? Yine 6 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu birinci sırada hangi metodu uyguladıysam tekrar onu tekrar ederek yukarıya doğru ilerliyorum. Ne yapmıştım hatırlarsanız? 2 defa dolamıştım. Bu başlangıcın boşluğuydu. Sonrasında 1-2 boşluk atladım. Üçüncü zaten bakın burada şu nokta aynı hizada olmak zorunda. Buradaki V şeklindeki boşlukla buradaki V şeklindeki boşluk aynı hizada olmak zorunda. İlla saymanıza da gerek yok. Göz kararı da bakabilirsiniz. Hemen anlaşıldığından eminim ama göstermelik bir şekilde bakın. Böyle bu şekilde birinci sıra metodumuzu burada tekrar uygulayarak sonra 2, 3, 4 devam edeceğiz. Evet, kol altına kadar ben 16 santim kadar ördüm. 15-16 santim kadar ördüm. Kısa bir hırka yapıyorum. Siz daha uzun da yapabilirsiniz. Yani burada kol altına kadar ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şimdi kol çıkaracağız buradan. Zincir çekmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 tane. 21 tane zinciri çektikten sonra ipimizi kesiyoruz burada. Ve sonra diğer uca geçiyoruz. Buradaki kol çıkıntısını yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 tane. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 21 zincir çektikten sonra 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Her bir zincir boşluğuna bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi böyle ilerliyoruz. Toplamda 21 tane trabzanımız olacak. Şu an 3 tane, bakın 1, 2, 3. 4. Kol altına gelene kadar 21 tane olacak. 5. Bakın 21. ilmeği şunun trabzanı şunun üzerine yaptıktan sonra hemen boşluğun içine normal, tıpkı diğer taraflarda yaptığımız gibi 2 tane trabzanımızı yaptık. Buraya bir tane trabzan yapıyoruz bu üçgenin tam tepe noktasına. Sonra ara boşlukları yine tıpkı buralarda olduğu gibi, buralarda ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Sıra sonuna kadar boşluklara 2 tane, üçgenlerin tepe noktasına bir tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Son boşluğu bakın böyle ördüm. Şu şekilde ördüm, geldim. Son boşluğa yine 2 tane trabzan yaptıktan sonra buraya bir tane tepe noktaya trabzanı yapıyorum. Bu birinci trabzan olarak kabul ediyorum. Sonrasında bu zinciri komple, bu birinci trabzan kabul edildiği için toplamda 21 trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar 21 tane trabzan yapacağım şimdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, toplamda 21 trabzanı yaptık. 1, 2 zincirle yukarı çıktık, ipi doladık
Yine normal modelimizi sürdürüyoruz. Şuraya değil de buraya batarak yarım trabzanlarımızı normal trabzanın üzerine yapıyoruz. Bakın bunu böyle buradan buraya kadar üzerine yarım trabzan yaparak devam ettireceğiz. Bakın böyle buradan başladık. Buraya kadar bir sıra trabzan, bir sıra yarım trabzan gittikten sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 2 defa dolayarak normal modelimizi devam ettiriyoruz. Bu ilk boşluk şuradaki trabzanın boşluğu kabul ediyoruz. 1, 2, 3.'yü atlıyoruz. Şuradan itibaren 1, 2, 3.'yü atladık. Normal modelimizi yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde V şeklindeki boşluklarımızı oluştur. Bir zinciri çektik. 1, 2, 3. boşluğa tekrar batarak burada başlangıçta yürüttüğümüz metodu burada da yürütüyoruz. Burada önemli olan, şimdi birazdan anlatacağım şuraya gelince. Şimdi bakın yavaş yavaş buraya doğru geliyoruz. Böyle ördük. Bir zincirimizi çektik, 2 defa doladık. 1, 2, 3. tam bakın şu başlangıç noktasındaki şu trabzanın tepesine yapacağız. Yani 1, 2, 3, 4. oldu benimki. Bu şekilde tam şu hizada olacak yapacağımız trabzan. Aynı hizada olacaklar. Bir zincir çekeceğiz. 2 defa dolayıp yine aynı boşluğa V şeklinde bir boşluk yapacağız. Tekrar bir zincir çekip 2 defa dolayıp normal bakın daha önce de anlattığım gibi bu hizalama ile gideceğiz. 1, 2, 3. boşluğa. Yani buradaki bu V şeklindeki boşlukların hizasını şuradan şuraya, buradan buraya bozmayacağız. Buradan buraya bozmayacağız. Bir zincir çektik ve yine buraya yaptık. Evet. Bu şekilde ördükten sonra bakın bu şekilde gittik. Sıranın sonuna da son noktasına da bir tane V şeklinde boşluk yaptık. Bir zincir çektik. 2 defa doluyoruz ve 1, 2, 3. boşluğa. Bir zincir ve buraya da V şeklinde bir boşluk. Yani burada bu son noktadan sonra kaç tane 1, 2, 3, 4, 5 tane V şeklinde boşluk, bir de kenara bir tane trabzan yapmışız. Buraya da aynı şeyi yapacağız. Bakın bir tane V şeklinde boşluk, bir zincir, 1, 2, 3, bir zincir, boşluğa bir tane trabzan. 5 tane V şeklinde boşluk yapıyorum. Bakın 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ipi 2 defa dolayıp son noktaya batıyorum. Bu şekilde. Yukarıya 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşlukta çıktım. Zincirle çıktım. Buraya ortaya yine metodun aynısını bundan sonra devam ettireceğim. Burada uyguladığım metodun aynısını ama boydan boya. Buranın sonuna gelene kadar. Baştan sona. Metodu devam ettireceğiz. Sonra yine trabzanlar ve böyle V şeklinde boşluklarla gideceğiz. Arka yüz tamamlandı. Burada böyle bir kol çıkıntısı yaptık. Kolu ben biraz geniş tuttum. Hafif rahat olsun diye yelek olacağı için. Hırka yapmak istiyorsanız buradaki zincir sayısını artırarak hırka da yapabilirsiniz. Bakın böyle bir görüntü oldu. Şimdi ne yaptım? Ortasını buldum. Böyle ikiye katlayarak, şöyle ikiye katlayarak
yeleğin tam ortasını çengelli iğne ile işaretledim. Kol kalınlığı herkesin değişik olacağı için kesin bir rakam vermiyorum ama kendim için uyguladığım, yani bu small ve medium beden için, hatta large beden için bile uygun olabilir. 23 santim kadar. Dediğim gibi bol bir kol bıraktım. Large beden birisi 25 de yapabilir bunu. 25 santim, 23 santim kadar. Bakın buraya kadar, burası tam orta noktası yaptığım çalışmanın. Burada bir ense payı bırakacağım arkada. Ensede pay bırakacağım için şuraya kadar geldim. Sonra buradan bu şekilde dönüyorum. Modelim nerede? Modelim, bakın burada bir trabzan örmüşüm. Üzerine yarım trabzan yapmışım. Sizin farklı bir sıra olabilir. Modeli aynı şekilde devam ettiriyorsunuz. Ön yüzü örmek üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 defa doluyorum. Ve bakın buraya, tam şunun hizasına yine V şeklindeki boşluğu yapıyorum. Bundan sonra burası ön sağ kanadımız olacağı için buradan başlayacağız. Buraya kadar gideceğiz. Tekrar buraya döneceğiz. Yani sadece çalışacağımız alan burası olacak. Diğer alanı bir sonraki etapta yapacağız burayı. Şimdi sadece sağ tarafta çalışacağız. Yani sağa denk gelen bölümde çalışacağız. Böyle şu noktadan itibaren, bakın şu noktadan itibaren buraya kadar. Böyle bu şekilde gidip geleceğim. Evet, bakın şimdi burada yakamızı açtık. Sonra burada, kolu oluşturduk. Burada yakayı açmıştık hatırlarsanız. Böyle bir pay bırakmıştık. Sonrasında buradan yukarıya kadar ördüm. Ne kadar ama 23 santimden 1-2 santim daha fazla örüyorum. Neden? Çünkü bu şekilde katladığımda arkada, bakın şöyle katladığımda ensede küçük bir pay bırakmak istiyorum. Omuz payı burada. Yani 1-2 santimlik kadar, 2 santim kadar fazla örün. Burada bir pay kalması lazım. Omuz payı kalması lazım. Şu noktada ki üzerinize giydiğinizde göğüs ölçüsünden dolayı yukarıya doğru çekme, önde bir kısalma olmasın diye. Göğüs ölçünüz büyükse burada böyle ciddi bir pay bırakmanız lazım ki omuzdan yukarıya topladığında önü kısa, arkası uzun olmasın. Biraz uzun bırakıyorsunuz buradaki payı. Yani ben ön tarafı şuradan itibaren 23 değil 25-26 santim örmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bedeniniz büyükse biraz daha fazla örebilirsiniz burayı. Çünkü omuzda bir pay kalması gerekiyor. Şuradan ipi artık kesiyorum. Buradan kestim. Buradan devam da edebilirdim ama anlamanız için burada kesmek ihtiyacı hissettim. Burada kol altı payımız burası. Artık şurada ön tarafı bu şekilde aşağıya doğru örmem gerekiyor, ön tarafı. Buradan aşağıya doğru örmem gerekiyor. Bunun için burada kaç tane V şeklinde boşluğumuz var buraya kadar? 1, 2, 3, 4, 5. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve buradan itibaren ben örmeye başlayacağım. Bakın burada şuradan itibaren öreceğim ki burada eşit oranda bir dikiş yapabileyim. Burada. İpi kestikten sonra modeli, bakın burada modeli aynı şekilde devam ettireceğim. 1, 2, 3, şuradaki boşluğun tepe noktasına bir tane trabzan kabul edeceğim. Buradaki bu 3 zinciri şu şekilde göstereyim. Sonrasında yine her bir boşluğun içine 2 tane, yani modeliniz nereye denk geldiyse, modelin hangi bölümüne denk geldiyse o şekilde ilerleyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bundan sonra örmeniz gereken şuradan şuraya, şuradan şuraya şeklinde böyle ön ölçüsüne ulaşıncaya kadar, buraya ulaşıncaya kadar, buradan itibaren buraya ulaşıncaya kadar bu kısmı devam ettireceksiniz. Ön kanatlardan birini oluşturmuş olacaksınız. Evet, ördüm. Şöyle birleştireceğiz artık.
Ve burada bakın şuraya kadar ördüm. Şimdi buradan artık ipimi keseceğim. Ve yukarı çıkıyorum. Yakanın diğer tarafından başlayacağım. Burada kaç tane trabzan kalmış arada sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar burada 1, 2, 3, 4 ve şuraya bakın eşit mesafede, her iki tarafa da eşit mesafeden başlayacağım örmeye. Nasıl öreceğim? Şimdi burada modeliniz nerede bittiyse model doğrultusunda buradan buraya kadar böyle bu şekilde yine tıpkı burada diğer şu kol kesimine gelinceye kadar ördüğünüz uzunlukta burayı da örüyorsunuz. Aynı şekilde. Bakın buradan başlıyorsunuz. Bundan sonra modelimiz şuradan şuraya, şuradan şuraya kadar ilerleyecek. Tıpkı burada olduğu gibi belli bir uzunluğa eriştikten sonra, yani şu uzunluğa, eşit uzunluğa eriştikten sonra ipi kesiyorsunuz ve ipi buradan kesiyorsunuz ve ön tarafı burada da örmeye başlıyorsunuz. Şimdi öreceğimiz uzunluk buradan buraya kadar 25 santim örmüştüm ben, hatırlarsanız. Burayı da 25 santim ördükten sonra bu taraftan da kolu kesmek. Burayı bu şekilde örmüştük. Burası ön taraftı. Kol kesimini yapmıştık. Şimdi burada da bu kol kesiminin olduğu bölüme kadar ördüm. Şimdi yapacağım şey burada da bir kol kesimi yapmak. Ve buradaki ipi kesiyorum. Burada kaç tane V boşluğu bıraktıysam 1, 2, 3, 4, 5. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 V boşluğu bırakarak buradan buraya kadar şunun aynısını burada da örüyorum. Bu arada her iki kanadın da birbirine denk olmasına özen gösterin. Yani buradaki boşluk sayısının, buradaki V boşluklarının sayısı, buradaki V şeklindeki boşlukların sayısına eşit olmalı ki her iki bölüm de ön taraftaki birbiriyle simetrik durabilsin. Şimdi ben buradan örmeye başlayacağım. Buraya kadar. Tıpkı burada olduğu gibi böyle bir ön kanadı öreceğim ve yeleğimi bitireceğim. Sol taraftaki bölümü de aşağıya doğru bu şekilde uzattım. Burada uyguladığım metodun aynısıyla aşağı doğru indi. Ve böylece yelek ya da hırka, ne derseniz adına, bitmiş oldu. Bunu kolsuz yapmak istiyorsanız şu kol çıkıntısını yapmanıza hiç gerek yok ya da çok az, sınırlı sayıda tutup hafif düşük kollu bir yelek yapabilirsiniz. Burada çektiğiniz zincir sayısını yarıya indirerek hafif düşük kollu bir yelek yapabilirsiniz. Dikişi tahmin ettiğiniz gibi şuradan başlayacağız bu şekilde. Buradan dikişini yaparak yeleğimize son şeklini verebiliriz. Buraya dilerseniz düğme ekleyebilirsiniz. Düğmeleri de şuradaki boşlukların içinden geçirirsiniz. İlik olarak bunları kullanırsınız ki ben öyle yapacağım. Bakın şimdi buralara şöyle yaptım. 3 tane zincir çektim, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, kenarları bu şekilde geçerek gittim. Boynun etrafından dolandım ve devam ettim kenarların düzgün durması için. Aynı şekilde burada da yine 3 zincir çektim, bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne. Burada da aynı şekilde bir geçiş yaparak kenarların düzgün durmasını sağladım. Hepinize kolay gelsin.